Sene 1947. Ölüdeniz'in kuzeybatı kıyısında Kumran denilen ıssız kayalıkların arasında genç bedevi çobanlar kaybolan keçilerini aramaktaydı. Kayaların arasındaki karanlık bir mağara deliği dikkatlerini çeker. İçeriye bir taş fırlatırlar ve bir şeyin kırılma sesi duyulur. İşte o kırılan şey alelade bir çömlek değil, tam 2000 yıldır kimsenin dokunmadığı, tarihteki gizemli bir topluluk olan Bilge Eseniler tarafından özenle saklanmış, içinde dinler tarihinin en sıradışı bilgilerini barındıran antik bir küptü. Ve o küpün kırılması ile birlikte ilerleyen yıllarda sadece arkeoloji dünyasını değil, üç büyük İbrahimi dinin de temellerini sarsacak ve devasa bir örtbasa sahne olacak bir hikaye başlamıştı. Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. Ölüdeniz parşömenleri bize şunu gösterdi. Bilgi insanlık tarihinde her zaman güçtü ve binlerce yıl önce saklı bilgilere ulaşmak sadece çok küçük bir grubun ayrıcalığıydı. Bugün ise sorun tam tersi. Bilgi her yerde ama doğru kaynağı bulmak, öğrenmek ve gerçekten ilerlemek zorlaştı. İşte bu noktada Sorbil yardımınıza koşuyor. Sorbil, Türk girişimciler tarafından geliştirilen, yüz binlerce kullanıcısı olan yapay zeka tabanlı bir online eğitim platformu. Sorbil'de yabancı dil, yazılım, kurumsal gelişim ve kişisel gelişim alanlarında İngilizceden Excel'e, JavaScript'ten diksiyon eğitimine kadar binlerce eğitim modülü var. Üstelik yenilenen uygulamasıyla eğitimleri indirip internet olmadan da izleyebiliyorsunuz. Tamamladığınız her eğitim için İngiliz Akreditasyon Kurumu CPD Provider'ı Sorbil'den uluslararası sertifika alabiliyorsunuz. Sorbil'in Gemini tabanlı yapay zekası Billy ise bu sistemi farklı bir yere taşıyor. Billy, izlediğin konuyu saniye saniye takip ediyor. Takıldığın yerde sana konu anlatımı, egzersiz ve kapsamlı cevaplar sunuyor. Nerede zorlandığını tespit edip öğrenme yolculuğunu sana göre kişiselleştiriyor. Billy dünyada bu seviyede gelişmiş tek eğitmen yapay zeka. Sorbil Premium abonelik aylık 199 TL, yıllık 839 TL. Ama kanala özel gerçek 30 kupon kodunu kullanırsan yıllık abonelik 587 TL'ye düşüyor. Kodu sadece Sorbil'in web sitesinde kullanabiliyorsun ama o abonelik mobilde de geçerli oluyor. Üstelik premium abonelikle platformdaki tüm eğitimlere ve senin özel eğitmenin gibi çalışan yapay zeka asistanı Billy'e sınırsız erişebiliyorsun. Kısaca şimdi kupon kodunu kullanarak Sorbil'e abone olabilir ve gereksiz harcamalar yerine kendine yatırım yapıp kişisel ve kariyer hedeflerini gerçekleştirebilirsin. Ölüdeniz yazmalarının ortaya çıkışı ile ilgili bir kitap yazılsa, Dan Brown tarzında uluslararası birçok satan olacağı net bir gerçek. İşin içinde göksel varlıklar, İbrahimi dinlerin temellerini sarsan iddialar ve bildiğiniz ajanlık faaliyetleri bile var. Hepsini birazdan göreceksiniz. Normal bir arkeolojik keşfin aksine, dünya kamuoyu bu keşfin büyüklüğünü oldukça garip ve neredeyse gerçeküstü bir olayla öğrendi. 1 Haziran 1954 tarihinde dünyanın en saygın finans yayınlarından biri olan Wall Street Journal gazetesinin 14. sayfasında endüstriyel çelik tanklar ve kiralık dükkan ilanlarının hemen arasında mütevazi bir ilan yer alıyordu. 4 Ölüdeniz parşömeni, en az M.Ö. 200 yılına ait İncil yazmaları satılıktır. Bir eğitim veya dini kuruma hediye etmek için idealdir. Kutu F206. Dönemin Suriye Ortodoks Başpiskoposu Mar Athanasius Yeshua Samuel tarafından verilen bu ilan, parşömenlerin New York'taki Waldorf Astoria Oteli'nde $250.000 karşılığında el değiştirmesiyle sonuçlandı. Satın alan kişi ise İsrail Devleti adına gizli bir şekilde hareket eden ve bizzat ünlü arkeolog Eleazar Sukenik'in oğlu olan Yigael Yadin'di. Ancak bu ticari el değiştirmeler asıl büyük krizin sadece yüzeysel bir başlangıcıydı. Gerçek kriz 1947'den 1956'ya kadar Qumran çevresindeki toplam 11 mağarada 900'den fazla el yazması bulunduğunda yaşanmaya başladı. Mağaralardan çıkarılan on binlerce küçük parçanın ve sağlam parşömenlerin akademik kontrolü kimde olacaktı? Sonuçta burada dinleri sarsabilecek bilgilerden bahsediyoruz. Bu ciddi bir güç. 1953 yılına gelindiğinde Kudüs'te bulunan Rockefeller Müzesi'nde uluslararası bir ekip kuruldu. Evet arkadaşlar, dünyayı yöneten aileler var ve bu bir komplo uydurması değil. Şimdi aklınıza hemen işinin ehli, bilimsel düşünceyi benimsemiş kişiler geliyor olabilir. Ama durum öyle değildi. Ekibin başında Kudüs'teki Fransız Katolik İlahiyat Okulu yöneticisi olan Dominik rahibi Roland de Vaux bulunuyordu. Evet, arkeolojinin ve dinler tarihinin en kritik buluşlarının birinin başında bağnaz bir rahip vardı. Ve tüm ekibini de bu manastır katılığı düzeninde kurmuştu.
Adamlar kimseye hesap vermiyorlardı. Parşömenlerin incelenmesi, birleştirilmesi ve yayımlanması konusunda tam ve sarsılmaz bir tekel oluşturdular. Hatta orijinal metinleri eski İbranice ve Aramice olmasına rağmen araştırma ekibinde uzun bir süre boyunca tek bir Yahudi akademisyene dahi yer vermediler. Bunun da en büyük sebebi neredeyse 2 milyar insanın inandığı ve Roma'nın dizaynı olan Hristiyanlığı sarsabilecek bilgiler bulunursa bunların kontrollü şekilde kibarca yok edilmesini sağlamaktı. Ya da daha akademik bir dille söylersek o parçalar eksik açıklamasının yapılmasıydı. Adamlar biliyorlar dinin temelinde neyin yattığını ve unutmayın Yahudiliğin özünde Hristiyanlık asla tamamlanmış bir din olarak kabul edilmez. Hatta daha tutucu Yahudi gruplarında Hristiyanlığa avodah zara yani putperestlik derler. Şimdi bunları anlatım gereği hafif egzajere ettiğimi düşünenler olabilir. Ancak size şunu diyeyim, bu dinci maşa ekip tamı tamına 38 yıl boyunca bu yazmaların araştırma sonuçlarını ve bilim dünyası ile paylaşılması konusundaki neredeyse hiçbir şeyi paylaşmadılar. Kontrolü tam anlamıyla ellerinde tuttular. Hatta dünyaca ünlü Oxford profesörü Geza Vermes bu 38 yıllık gecikmeyi ve uygulanan sansürü 20. yüzyılın tartışmasız en büyük akademik skandalı olarak tanımlayarak isyan bayrağını çeken ilk isimlerden biri oldu. İşte bu bilgi boşluğu ve bitmek bilmeyen gecikmeler doğal olarak devasa komplo teorilerini beraberinde getirdi. 1991 yılında Michael Beigent ve Richard Lake tarafından yayımlanan Ölü Deniz Parşömenleri Aldatmacası adlı kitap uluslararası çapta bir fırtına kopardı. Çünkü yazarların temel iddiaları son derece çarpıcı ve ürkütücüydü. Başta Roland de Vaux olmak üzere Katolik rahiplerinden oluşan bir ekip, Vatikan'ın ve İngizisyon ofislerinin çıkarları doğrultusunda Hristiyanlığın bilinen kökenlerine zarar verecek devrim niteliğindeki bilgileri kasten sümen altı ediyordu ve geleneksel anlatıya göre eşsiz ve benzersiz olan İsa figürü ve erken dönem kilise dogmalarının parşömenlerin içerdiği bilgilerle yıkılma tehlikesi altında olduğunu iddia etmişlerdi. 1991 sonbaharına geldiğimizde ise bu tekelin çöküşü adeta kusursuz planlanmış bir istihbarat operasyonu andırıyordu. Cincinnati'deki Musevi Birliği Koleji'nden Benzion Wacholder ve doktora öğrencisi Martin Abeck, Sudrugnel tarafından sızdırılan gizli bir kelime indeksini kullanarak bilgisayar yardımıyla yayımlanmış parşömenlerin metinlerini tersine mühendislikle yeniden inşa etmeye başardılar. Sudrugnel dediğim adam da o zamanlarki komitenin başkanı. Herifler kendi aralarında arkeolojik bir bulguyu kripto dil kullanarak konuşuyorlarmış. O denli bir örtbastan bahsediyoruz. Eş zamanlı olarak Kaliforniya'daki Huntington Kütüphanesi elinde bulunan güvenlik kopyalarının fotoğraflarını tüm araştırmacılara açma kararı aldı. İncil Arkeolojisi dergisinin editörü Herschel Shanks'ın bu sızdırılan metinleri yayınlamasıyla 40 yıllık parşömen karteli resmen parçalanmış oldu. Parşömenlerin üzerindeki ambargo kalktığında binlerce yıllık teolojik temelleri yerinden oynatacak bir fırtına da başlamak üzereydi. Peki bu çöl mağaralarında kurumsal dinleri bu denli dehşete düşüren, neredeyse 40 yıl boyunca hem gizlenip hem de pek çok parçası yok edilen metinlerde inançların kökenini alt üst edecek ne tür sarsıcı sırlar yatıyordu? Yolculuğumuz daha karanlık bir hal almaya işte şimdi başlıyor. Parşömenler detaylı bir şekilde incelendiğinde Qumran mağaralarının yalnızca izole bir kütüphane değil, aynı zamanda radikal ve çilekeş bir Yahudi tarikatının yozlaşmış ana akım inançlardan kopuşunun merkezi olduğu anlaşıldı. Geza Vermes gibi akademisyenlerin oluşturduğu uzlaşı hipotezi, bu topluluğun antik tarihçiler Josephus ve Büyük Plinus'un da bahsettiği gizemli Esseniler olduğunu öne sürüyorlardı. Kudüs'teki yozlaşmış tapınak rahipliğini reddeden bu grup, çöle çekilmiş, katı saflık kurallarına uyan ortak mülkiyet anlayışını benimseyen bir topluluk kurmuşlardı. Ancak Qumran mağaralarının derinliklerinde kutsal kabul edilen kanonik metinlerin yanı sıra sonradan dışlanmış şeytani varlıklardan, devlerden ve gökten inen meleklerden bahseden son derece karanlık metinler de bulunuyordu. Bunlar arasında en dikkat çekici ve teolojik açıdan tehlikeli olanları ise Enok kitabı ve Devler kitabına ait Aramice kopyalardı. Bu metinler Qumran topluluğu ve eski 2. Tapınak öncesi Yahudileri arasında muazzam bir popülariteye sahip olmasına rağmen milattan 100 yıl kadar önce kalıplaşan ana akım Yahudi Tanak'ından ve modern Hristiyan İncil'inden dışlanarak apokrif ilan edilmişti. Enok kitabı, Tevrat'ın yaratılış 6. bölümünde çok kısaca değinilen
Tanrı'nın oğullarının insan kızlarını alması veya Kur'an'da geçen Melekler Konseyi anlatısının olası sıra dışı kökenini bize gösterir. Kumran'da bulunan Gözcüler kitabına göre göksel melekler olan gözcüler, Samyaza ve Azazel'in liderliğinde cenneti terk ederek yeryüzüne inerler. İnsan kadınlarına duydukları şehvetle onlarla birleşirler. Ve bu yasak birliktelikten Nefilim adında dünyayı kaosa sürükleyen devasa, kana susamış melez varlıklar doğar. Ancak gözcülerin asıl büyük günahı sadece bedensel birleşme olarak görülmemiştir. Onlar insanlığa yasak bilgiyi, yani evrenin kozmik sırlarını öğretmişlerdir. Azazel ve diğer düşmüş melekler insanlara kılıç ve zırh yapımını, büyüyü, astrolojiyi, bitki kökleriyle efsun yapmayı ve kozmetik sanatını öğrettiler. Enok kitabında geçen şu ifade Ortodoks teoloji için yıkıcı bir anlam taşır. Bütün yeryüzü Azazel'in öğrettiği şeylerin etkisiyle yozlaştı. Bütün suçu ona yükle. İşte bu metinlerin aforoz edilmesinin temel nedeni tam olarak buradadır. Enok kitabı sembolik olarak İbrahimi dinlere sayısız dini motif vermiş olsa da sistemi aslında tek tanrılı bir din olarak göstermez. Bir ilahi varlıklar hiyerarşisi olarak, yani tam olarak Anunnaki inancı olarak gösterir. İşte bu yüzden de ikinci tapınak sonrası Yahudilerde ve akabinde yeni kurulan Hristiyanlıkta da apokrif ilan edilip işlerine gelen semboller alınıp kalanı yok edilmiştir. Söz konusu dinler tarihi olunca malum işin aslı hep güç kazanma ve kontrol tarihi olmuştur. Şimdi yıllar süren paganlıktan sonra tek tanrılı, mutlak güçlü bir tanrı inancı oluşturmaya ve insanların itaatini sağlamaya çalışan Kudüs'teki ruhban sınıfı için gökyüzünde Tanrı'ya isyan eden ve insanlığı yozlaştıran bağımsız süper güçlerin varlığı teolojik bir felaket anlamına geliyordu. Bu sebepten de tabii ki yok edilmesi lazımdı. Buna mitolojik anlatılar deyip geçenler olabilir. Ancak Tevrat'ından İncil'ine, oradan da Kur'an'ına kadar bu yazmalarda detaylıca anlatılan pek çok şeyi daha basit halleriyle görmeye devam ederiz. Enok'un düşmüş melekler efsanesi binlerce yıllık sözlü ve yazılı gelenekle aktarılarak Kur'an'da Bakara suresi 102. ayette karşımıza çıkar. Ayet, Babil'e indirilen iki melekten, Harut ve Marut'tan bahseder. Tıpkı Kumran'daki gözcüler gibi Harut ve Marut da insanlara sihir öğretmişlerdir. Klasik İslami tefsirler ve Taberi gibi tarihçiler, Harut ve Marut'un yeryüzüne inen insan kadınlarına, özellikle Zühre adında bir kadına şehvet duyan, onlara ilahi isimleri öğreten ve sonunda da günaha düşerek Babil'de bir kuyuya ayaklarından baş aşağı asılarak cezalandırılan varlıklar olarak bahseder. Erken dönem İslam alimlerinden Hişam İbni al-Kalbi, Harut ve Marut efsanesini doğrudan Enok kitabındaki meleklerle ilişkilendirerek bu figürlerin aslında apokaliptik Enok geleneğinden gelen varlıklar olduğunu yüzyıllar öncesinden fark etmiş ve yazmıştır. Kur'an bu meleklerin büyüyü bir imtihan olarak öğrettiklerini, yani isyankar olmadıklarını belirterek politeist ve pagan unsurları temizlemeye çalışsa da anlatının iskeleti M.Ö. 3. yüzyılda Kumran yazıtlarındaki gözcüler hikayesiyle inanılmaz bir paralellik gösteriyor. Bu konuda dinler tarihi profesörü John Reeves'in çok güzel kitapları vardır. Videoda anlattığım şeylerin kaynakları gibi o da açıklama kısmında olacak. Unutmayın, bunlar kafamızca uydurup anlattığım şeyler değil. Hepsi konusunda uzman kişilerin çalışmalarının size sunumu sadece. Akademik araştırmalar ayrıca Harut ve Marut isimlerinin Zerdüşt inancındaki Haurvatat ve Ameretat adlı baş meleklerden etimolojik olarak türetildiğini de ortaya koymaktadır. Ki bunlar da aslında sonradan melek diye teolojiye girmiş. Önceden birisi bütünlüğü, diğeri de ölümsüzlüğü tasvir eden kavramlarmış sadece. Zaten düşünürseniz her şeye gücü yeten kadiri mutlak bir varlık neden meleklere ihtiyaç duysun ki, değil mi? İşte bu anlatımlar hep bizi Enok kitabındaki olaylara çıkarıyor. Okumayanlar okuyup kendileri görebilir veya şu videomu izleyebilir. İşte Patricia Crone gibi, John Reeves gibi ve Angelica Neuwirth gibi araştırmacılara göre dini metinler arasındaki bu ciddi benzerlik, apokrif ilan edilip yer altına itilen bu metinlerin aslında İbrahimi dinlerin sembolik kökenlerinin iddia edildiği gibi göksel vahiy ile değil, tam tersi önceki mitlerden tarihsel bir şekilde bir nevi kopyalanarak ve farklı kılıflara sokularak anlatıldığını gösteren bir akademik kanıt olarak nitelendirilmekteymiş. Hatta bu detaylar Hristiyanlığa girildiğinde daha da çarpıcı oluyor. Esenilerin yazdığı metinlerde mesela topluluk kurallarına, savaş tomarına, şükran ilahilerine baktığımızda karşımıza çarpıcı derecede tanıdık bir dünya çıkar. Işığın oğulları ile karanlığın oğullarının kozmik savaşı,
günahların itirafı, ortak mülkiyette yaşayan bir cemaat, arınma için suya girme ritüelleri, ekmek ve şarapla yapılan kutsal yemek, yoksulların ve ezilenlerin kutsandığı öğretiler. Hristiyanlara göre İncil'in öğretileri denilen bu bilgiler, kelimesi kelimesine neredeyse 200 yıl önce Qumran parşömenlerinde yazılmış. 4Q246 kodlu Aramice metinde ise bir figürden şöyle bahsedilir. Tanrı'nın oğlu, en yücenin oğlu. Bu cümlenin de aynısı Luka İncil'inin 1. bölümünde Melek Cebrail'in Meryem'e söylediği sözlerdir ki deminki metinde İsa'dan 100 yıl önce muhtemelen 4. Antiosus için yazılmış bir olayı veya göksel varlıklar olan Bene Elohimleri anlatıyormuş. Ama gelin görün ki sevgili rahip hekimimiz tam da bu kilit bilgiyi verecek satırları eksik parçalar diyerek muhtemelen yok etmişler. Çünkü ortada yok. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Bir başka metin 11Q13. Melkisedek isimli gizemli figürü göksel bir kurtarıcı, günahları bağışlayan ve kefaret gününü yöneten ilahi bir varlık olarak tarif eder. Elohim kelimesini de doğrudan onun için kullanır. Şimdi burada şunu unutmayın. Bu metinler İsa'dan bahsetmiyor. Qumran yazıtlarında İsa'nın veya havarilerin adı geçmiyor. Bu net bir gerçek. Bu metinler şu iddiayı tamamen çürütüyor. İncil'de geçen o bilgiler ilahi vahiy ile ve orijinal olarak ilk kez İsa için kullanılmış bilgilerdi iddiasını. Halbuki Qumran metinleri sayesinde bu anlatıların aslında farklı karakterler ve olaylar için o coğrafyada zaten yüzyıllardır dolaşımda olan fikirler olduğunu gördük. Roma'nın tek yaptığı ise bunlardan işine geleni alıp karakterlerin adını İsa olarak değiştirip sonrasında da Esseniler de dahil tüm kanıtları ortadan kaldırmak olmuş. Nitekim bu parşömenlerin mağaralara saklanmasının temel sebebi de bu. Roma yıkımından arşivi korumak. Unutmayın, bir ideolojiyi dayatmanın en sağlam yolu onun hakkındaki gerçekleri anlatanları yok etmektir. Tarihi güçler hep böyle yazmışlardır. Peki, Roma kanıtları yok etti. Kilisede kalanları 38 yıl sakladı diyelim. Ama işin asıl sarsıcı kısmı, Qumran yazıtlarını gizleyen tekelin çöküşünden sonra metinlerin elimizde kalanları incelendiğinde ortaya çıktı. Çünkü Qumran bize sadece Hristiyanlığın neleri kafasına göre kopyaladığını göstermedi. Bizzat Tevrat'ın kendisinin de zaman içinde nasıl makaslandığını suçüstü yakalattı. Bakın bu çok kritik bir nokta. Bu keşiften önce elimizdeki en eski İbranice Tevrat öyle 2000-3000 yıllık kadim bir kitap filan değildi. Milattan sonra 9. ve 10. yüzyıldan kalma Masoterik Aleppo ve Leningrad kodeksleriydi. Tevrat o döneme kadar hiç bütünleşik bir kitap veya rulo haline getirilmemiş, hep parça parça kalmış ve en eski ayet parçaları da yaklaşık 2200 yıllıktır. İşte Qumran yazıtları bir anda bu tarihi neredeyse 1000 yıl geriye çekti ve bildiğimiz halinden biraz daha farklı bir Tevrat'ı bize gösterdi. İki versiyon yan yana konulduğunda bazı ayetlerin hiç de masum olmayan şekillerde değiştiğini görürüz. Size tek bir örnek vereyim, gerisini siz düşünün. Tesniye 32.8'de bugünkü resmi metinde şöyle der. Yüce Tanrı milletlere mirasını verirken sınırları İsrailoğullarının sayısına göre belirledi. Qumran'dan çıkan 1000 yıl daha eski versiyonda ise aynı ayet şöyle geçiyor. En yüce olan Elyon sınırları Tanrı oğullarının sayısına göre belirledi. Tanrı oğulları yani Bene Elohim, Tanrı'nın, Rabbin çocukları demektir. Daha eski metin bize açık açık milletlerin çok sayıda göksel varlık arasında pay edildiğine, kalabalık bir gökyüzü tablosunu gösteriyor. Ve başına da yüce olan değil, en yüce olan bir varlıktan bahsediyor. Yani tek tanrılı bir dinden bahsetmiyor bile. Düşünebiliyor musunuz? Sonraki nesiller ise bu ifadeyi tek tanrı anlatısına uysun diye güzelce törpülemişler. Ve Tanrı'nın oğulları tarzı kelimeleri kendi kutsal İsrailoğulları olarak değiştirmişler. Olaya daha etliye sütlüye karışmak istemeyen akademistler buna kibarca metin evrimi diyor. Daha sert yaklaşanlar ise kutsal kitaplar sabit değildi, editörleri vardı ve Qumran yazıtları da o editörlerin makasını iş üstünde yakaladığımız yerdir diyorlar. Hatta daha eğlencelisi de var. Qumran'daki Samuel kitabı kopyasında Golyat'ın boyu bugünkü metinlerdeki gibi öyle 3 metre değil, yaklaşık 2 metredir. Yani günümüzde dinlerin Davut bir devle dövüştü dediği adam zamanla elden ele kopyalanırken büyütülüvermiş. Bir ayet düşünün ki içindeki dev bile zamanla büyütülerek yazılmış. O devi yendiği söylenen Davud'un ki kendisi İsrail'in kurucusu olarak anlatılır,
Resmi tarihte yaşadığına ve bu olayları yaptığına dair tek bir kaynak bile yoktur. Sadece küçük bir taşta Davut Hanesi yazısı vardır, o kadar. Yani neredeyse her şey baştan sona değiştirilerek ana akım dinler tarihine yine bu adamlar ve kontrol ettikleri sistem ile entegre edilmiş. Ve bu hatalı anlatım zinciri de olduğu gibi diğer dinlerde de kendisini göstermiş. Şimdi büyük resme bakalım ve kendimize şu soruyu soralım. O mağaralardan Vatikan'ın kasasına kilitlenmiş, üzerinde İsa aslında şuydu yazan tek bir gizli parşömen çıktı mı? Hayır, çıkmadı. Bunu iddia eden bir akademisyen de yok. O yüzden Ölüdeniz parşömenlerindeki şu cümle dinleri kökünden salladı diye bir şey yok. Burada asıl sarsıcı olan o dev külliyatın bütünlüğünün fısıldadığı şeyler. Demin örneğini verdiğim ayetler gibi kutsal metinlerin zamanla değiştiği, Mesih kalıbının İsa'dan yüzyıllar önce hazır bir şablon olarak dolaşımda olduğu, bugün hurafe denilen Eno'nun ve kitabının bir zamanlar inancın tam merkezinde durduğu ve tek tanrılı anlatının aslında çok daha eski, çok daha kalabalık bir göksel varlıklar mitolojisinin üzerine inşa edilip sonradan sadeleştirildiği gerçeği var. Peki bu bilgilerin hepsi bir anda ve yok edilmeden ortaya saçılsaydı ne olurdu? İnsanlar üzerinde nasıl bir etki yaratırdı? İşte o soruyu 1950'lerin rahip ağırlıklı ekibi kendine sormuş ve cevabı 38 yıllık bir örtbas operasyonu ile Qumran yazıtlarını dünyadan gizleyerek vermiş. Edmund Wilson daha 1955'te New Yorker dergisindeki meşhur yazısında bu gerginliği görmüş ve araştırmacıların konuya dini bağlılıklarından kaynaklanan çekingenlikle yaklaştığını yazmıştı. Yani gecikmenin resmi bahanesi güya yetersiz kaynak ve akademik hantallık olabilir. Ama o hantallığın kimseyi rahatsız etmemesinin sebebi bence çok basitti. Acele edilmesini gerektirecek baskıyı kuran yoktu. Çünkü çıkacak sonuçlar kimsenin işine gelmiyordu. Özellikle de akademik dünyada iplerin kimin elinde olduğunu biliyorsanız. Ve işte tam bu noktada konu parşömenlerden çıkıp doğrudan bizimle ilgili bir soruya dönüşüyor. 2000 yıl önce Eseniler inandıkları gerçeği küplere doldurup mağaralara sakladılar. Çünkü Roma orduları kapıdaydı ve o bilginin yok edilmesinden korkuyorlardı. 2000 yıl sonra o küpler açıldığında biz ne yaptık? Bu sefer bilgiyi mağaraya değil, akademik prosedürlerin, telif kavgalarının ve kurumsal çekincelerin karanlığına sakladık. Aradan geçen 2000 yılda teknolojimiz değişmiş ama refleksimiz hiç değişmemiş. Rahatsız eden bilgi her devirde kendine bir mağara buluyor ve oraya gömülüyor. Peki bugün durum ne derseniz size işin en ironik kısmını söyleyeyim. Qumran metinlerinin neredeyse tamamı şu an internette. İsrail Müzesi büyük ruloları yüksek çözünürlükte online yayınlıyor. İsteyen herkes oturduğu yerden gidip bakabilir. Peki kaç kişi bakıyor? Kaç kişi elinin altındaki yapay zekalar ile bu konuyu deşiyor? İşte size sansürün en kusursuz hali. Artık bilgiyi saklamaya gerek bile yok. Çünkü insanlar bakamayacak kadar meşgul, yorgun ve ilgisiz. Eskiden bilgiyi rahipler kilitliyordu. Şimdi algoritmalar gömüyor. Bilgiyi paylaşanlar da ya kariyerinden oluyorlar ya da dini değerleri aşağılama kisvesi altında dava edilip susturuluyorlar. Sonuç aynı. O bedevi çobanın attığı taş bir küpü kırdı. Ama asıl kırılması gereken kabuk bence bizim kafamızın içindeki kabuk. Bana anlatılan hikaye kesin gerçektir kabuğu. Hangi kitap kanona girecek? Hangi melek hurafe ilan edilecek? Hangi ayet törpülenecek? Bunların hepsine tarihin bir noktasında etten kemikten, çıkarları ve korkuları olan insanlar karar vermiş. Ve bu kararların üzerine imparatorluklar, kiliseler, halifelikler yani kısacası iktidarlar inşa edilmiş. Dinler tarihi dedikleri şey, bakın inanç tarihi demiyorum, biraz kazıyınca hep aynı yere çıkıyor. Güç ve kontrol tarihi. Eseniler bunu 2000 yıl önce görmüş olacaklar ki Kudüs'teki yozlaşmış tapınak düzenine sırtlarını dönüp çöle çekilmişler. Belki de o mağaralara sakladıkları asıl şey parşömenler değil, bir uyarıydı. Resmi anlatıya güvenmeyin, kayıtları kendiniz tutun. Gerçeği size sunulan altın tepsilerde değil, karanlık tozlu raflarda arayın. Kazananların yazdığı kanlı tarihte değil, susturulanların fısıltılarında arayın. Tabii tüm bunların dışında hala cevabı olmayan sorular da ortada duruyor. Metinlerde geçen doğruluk öğretmeni denilen o gizemli lider gerçekte kimdi? 4. mağaradaki o yok edilen, kaybolan parçalarda tam olarak ne yazıyordu? Devler kitabının kayıp bölümlerinde Gılgamış'ın hikayesi nereye bağlanıyordu? Ve belki de en önemlisi o çölün altında hala açılmamış kaç küp, kaç mağara keşfedilmeyi bekliyor?
Nitekim 2017'de 12. mağara bulundu. İçinden parşömen çıkmadı ama kırık küpler ve modern kazma izleri çıktı. Yani birileri daha önce oraya gitmişti. Kim, ne zaman, ne aldı bilmiyoruz. Ben her zamanki gibi size ne düşünmeniz gerektiğini söylemeyeceğim. Kaynakları aşağıya bırakıyorum. Açın, okuyun, ayetleri yan yana koyun. Kendi çapraz bağlantınızı kendiniz kurun. Çünkü bu hikayenin bize öğrettiği tek kesin şey şu. Gerçek onu arayanı bekler, saklayanı değil. Ve o gerçeği de birileri size göstermeyecek. Onu bulacak olan sizsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Aslında daha çok derine inebilecek bir konu. O yüzden bazı alt başlıklarının kendi videoları zamanla sizinle olacak. Videoyu beğendiyseniz çevrenizde paylaşmayı ve şu alttaki zil butonuna basarak bildirimleri açıp takipte kalmayı unutmayın. Kanala her ay destek veren katıl üyelerime de ayrıca teşekkür ederim. Sayenizde her ay onlarca çocuğa ve masum hayvanlara yardımda bulunabiliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.